Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla yapabileceği hem görselin hem lezzetini çok seveceğiniz şahane bir el açması baklava tarifi vereceğim. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Öncelikle hamurumuzu hazırlayacağız. Bunun için 1 çay bardağı sütü uygun bir yoğurma kabının içerisine alarak üzerine 1 çay bardağı yoğurt, yoğurdumuzun ekşi olmamasına dikkat edelim. 1 çay bardağı sıvı yağ, kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. 1 paket kabartma tozu, 2 adet yumurta, 1 çimdik yani çay kaşığının ucuyla birazcık tuz ve 1 yemek kaşığı kadar sirke ilavesi yaparak malzemelerimizi pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Son olarak üzerine azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu karıştıralım. Bu malzemeler için ben toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığınız unun cinsine, hatta yumurtaların ölçüsüne göre bile 1-2 yemek kaşığı kadar oynama olabilir. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Hamurumuz karıştırılmayacak kıvama geldiğinde spatulamızı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Hamuru una çok fazla doyurmamaya çalışın ki daha sonrasında açarken kolaylık olsun. Biraz toparladıktan sonra tezgaha alıyorum ve tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Sonuç olarak ele yapışmayan ve çok da yumuşak olmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettim. Şimdi bir hamur kartı yardımıyla hamurumuzu eşit parçalara bölüyorum. 15 ila 16 adet bez elde etmeliyiz. Hamurumuz yağlı olduğu için bu aşamalarda un veya nişasta kullanmaya gerek duymadım. Eğer çok fazla yapışırsa birazcık kullanabilirsiniz. Şimdi hamurlarımızı elimizle beze haline getirelim. Toplamda 15 adet beze elde ettim. Şimdi üzerlerini bir bezle kapatıp 10 dakika kadar dinlendireceğim ki açması çok daha kolay olsun. Ardından bezelerimizin üzerini açıp İlk yapmış olduğum bezeden başlayarak açmaya devam ediyorum. Açarken bolca nişasta kullanabilirsiniz. Bu arada buğday nişastası kullanıyoruz. Baklava açarken mısır nişastasını hiçbir zaman tercih etmiyorum. Çünkü daha sonrasında baklavamızdan yani tatlımızdan kokusu ve tadı gelebilir. Hamurumuzu ortalama bir kahvaltı tabağı boyutunda açıp yani biraz genişletip kenara alalım ve geriye kalan hamurlarımızın tamamını da aynı şekilde açmaya devam edelim. Hamuru ne kadar çok ve güzel dinlendirirseniz açarken bir o kadar da kolay olur. Tamamını açıp hazırladıktan sonra hamurlardan bir tanesini alıp üzerine bolca nişasta serpiştirerek ikinci hamuru üzerine koyalım. Ve hamurlarımızı bu şekilde tamamını hazırlayalım. Yani ikişer ikişer aralarını nişastalayarak ayıralım. Tezgahınızda yer yoksa bir tepsiye alarak o şekilde de bekletebilirsiniz. Ara katlara özellikle nişastayı çok fazla az sürmemeye dikkat edin ki açarken birbirine yapışmasın. Şimdi geçelim hamurlarımız dinlenirken biz şerbetimizi hazırlamaya. Bunun için 5 su bardağı toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine alarak üzerine 4,5 su bardağı kadar su ilavesi yapalım. Şeker miktarı her zaman
su miktarından bir tık daha fazla olursa hem kıvamını tutturması çok daha güzel olur hem de garanti bir şerbeti olmuş olur. Ocağımızı açalım ve öncelikle şöyle bir karıştırıp malzemelerimizi yani suyun ve şekerin birbirine tamamen karışmasını sağlayalım. Ardından hafiften kaynamaya başladığında üzerine bir dilim limon veya bir yemek kaşığı kadar limon suyu ilavesi yaparak en az 10 dakika, en fazla ise 12-13 dakika kadar şerbetimizi kaynatalım. Şerbetimiz kaynayıp hazır ola dursun. Son aşamasını yani hazır olduğu halini sizlere göstereceğim. Şimdi geçelim hamurlarımızı açmaya. İkili olarak açacağız. Bu aşamada yine bolca nişasta kullanabilirsiniz. Ta ki hamurunuzu birazcık büyütene kadar. Ben öncelikle merdane ile büyüttüm. Daha sonrasında oklavayla açmaya devam ettim. Eğer merdane kullanmayı seviyorsanız yani oklava hiç kullanamıyorsanız sadece merdane ile de devam edebilirsiniz. İkili halde de hamurlarımızı en az 30 dakika dinlendirelim. Dilerseniz 1 saate kadar bekletebilirsiniz. Ne kadar çok beklerse hamurunuz bir o kadar güzel açılır. Yağ gibi açılıyor dedikleri cinsten, gerçekten hamur şahane oldu. Bu arada oklava kullanmaktan asla korkmayın. Birkaç sene öncesine kadar neredeyse bu şekilde oklavayı bile kullanamıyordum. Yine de baklava yapmaya çalışıyordum ama yani insan istedikçe başaramadığı bir şey yok bence. Şu anda da süper, yani çok güzel bir oklava kullanan birisi değilim, evet, ama yapabildiğim kadar, elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Şöyle ikili olacak şekilde açtım, gördüğünüz gibi. Bu kadar ince oldu. Gerçekten çok çok güzel. Daha da inceltirsek yırtılabilir. O yüzden daha fazla inceltmiyorum. Ve hamurlarımızı bu şekilde ayrılmasına rağmen ayırmadan devam ediyoruz. Ayırırsanız hem çok fazla kurur hem de daha da birbirinden parçalanabilir. Aklınızda bulunsun. Şimdi hamurumuzun üzerine bolca ceviz serpiştirelim. Dilerseniz fındıkla karışık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Yani tamamen damak zevkinize göre davranmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ikinci hamurumuzu da aynı şekilde açmaya devam edelim. Yine önce merdane ile biraz genişlettim. Hemen peşinden oklavayla açıyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. İkinci hamurumuzu birinci hamurun üzerine yerleştirelim. Ardından üzerini yine bolca cevizle serpiştirelim. Yani cevizleyelim diyecektim. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde açarak üzerine örtelim. Ve bu şekilde tamamına devam edeceğiz. Yine ceviz serpiştirip hamurlarımızı açarak devam ediyoruz. Bundan sonrasında açma aşamalarını göstermeyeceğim. Sadece aralarına ceviz koyup üst üste koyacağız. Eğer tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve sonuncu yufkamız tekli kaldığı için bu sefer arasına ceviz sürmedim. Toplamda 3 adet yufkayı üst üste koymuş oldum. Şimdi hamurumuz bekleye dursun. Biz geçelim
Tatlımızı yağlamak için yağımızı hazırlamaya. Bunun için 150 gram kadar tereyağını eritip öncelikle üzerindeki köpükleri alarak tereyağımızı sade yağ haline getiriyorum. Sade yağ genellikle herkesin ulaşabileceği yerlerde satılmadığı için özellikle bu yöntemi her zaman sizlere göstermeye çalışıyorum. Önce üzerindeki tortuları, köpükleri aldım, ardından süzüyorum. Süzerken dibindeki ayranının kabın içerisine akmamasına dikkat edelim. Ve sade yağımız hazır oldu. Şimdi içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyerek baklava yağımızı hazırlamış olalım. Bu arada hamurumuzu 5 dakika kadar dinlendirdim. Dinlendirmenize ihtiyaç yok. Sadece dinlendirmek zorunda olduğum için dinlendirdim. Bu aşamada da üzerinin kurumaması için örtmüştüm. Şimdi 3'er parmak aralıklı olacak şekilde bıçakla kesiyorum. Hamurlarımızı kesip hazırladıktan sonra 4 parmak aralıklı olacak şekilde küçük parçalar haline getirelim ve ardından gördüğünüz gibi katlayalım. Üçgen olacak şekilde katlayalım. Ben önce bıçakla kestim. Sonra bıçağın arka kısmını ortasına getirerek çok daha düzgün katlanmasını sağladım. Dilerseniz sizler de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu arada ucunda çıkan fazlalıkları, yani hamurumuzun kenar kısımlarını da farklı bir kase neydi? Tepsinin içerisine aldım. Yani ayrı pişireceğim. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir baklava. Bu arada kanalımda birbirinden farklı el açması baklava tariflerim mevcut. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek o tariflerime de göz gezdirebilirsiniz. Hamurlarımızın tamamını hazırladıktan sonra öncelikle fırın tepsimizin içerisine fırçayla güzelce yağlayalım. Ardından hamurlarımızı içerisine yerleştirmeye başlayalım. Dilediğiniz gibi dizebilirsiniz. Lakin bu şekilde bana göre çok daha güzel bir dizim oldu. Özel günlerde yapabileceğiniz en lezzetli, en kolay, en güzel baklava tarifi diyebilirim. Kenarlarında 4 tanesi sığmadığı için bu şekilde yaptım. En uca kalan kısımlarını ise ikisini kestim. Bir tanesini kestim, 2 yaparak o şekilde yerleştirdim. Son olarak üzerlerine bolca yağ gezdiriyorum. Bu arada yağın dibinde biraz bırakıp diğer kenarından çıkan fazlalıkların üzerini yağlayacağım. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Ve fırçayla da yağın her tarafına gelmesini sağlayalım. Aksi takdirde üzerinde yanıklar oluşabilir. Ve baklavamız artık neredeyse fırına gitmeye hazırdır. Bu şekilde 5 dakika kadar dinlendirelim ki yağını güzelce çeksin. Ardından önceden ısıtılmış 155-160 derece fırında pişmeye gönderelim. En az 1 saat 15 dakika kadar pişecektir. Fırında pişerken hızlı bir şekilde kızardığını fark ettiğimden dereceyi arttırmadım. Sona kadar 160 derecede pişirdim. Bu şekilde fırından çıkardım. Şimdi artık şerbetleyebiliriz. Şerbetimizin kıvamı, soğumuş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı var. Tarife birebir uyarsanız siz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şerbet gerçekten baklava için çok çok önemli. Eğer kıvamını tutturamazsanız emeğinize yazık olur. Yani baklavanız tamamen hamur olabilir. Ortalama fırından çıkardıktan 1-2 dakika sonra hemen üzerini şerbetlemeye başlıyoruz. Çok fazla bekletmemeye özen gösterin. Bu arada şerbeti kesinlikle buzdolabında soğutmuyoruz. Oda ısısında soğumuş olmalı.
Son olarak üzerine de birazcık fıstık serpiştirerek servis ettim. Gerçekten şahane bir baklava oldu. Ortalama yarım saat içerisinde tamamen şerbetini çekti. Hava soğuk olduğu için de hızlıca soğudu. Hemen şimdi servis edip sizlere içerisinde göstereceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenebilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden, isterseniz de WhatsApp hesabınız üzerinden sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Ve bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki yeni videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.